AK Partili bürokratların birden çok yerden TL, dolar, avro üzerinden devasa tutarlarda maaş, prim, huzur hakkı, ikramiye, kar payı alarak zenginleştiğini görüyoruz. Türk Telekom'un yönetimine baktığımızda 9 kişilik yönetimin şimdi 3'ü bakan yardımcısı. Ulaştırma Bakanlığı'nda. Biri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı etti 4. Biri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut 5. Türk Telekom'daki AK Partili bürokratların 2021 yılı ortalama aylık gelirleri 33.489 lira. Şimdi bu rakam sadece Türk Telekom'dan aldıkları rakam. Bir de bunun üzerine bakan yardımcılığı maaşı alıyorlar ki o maaşta güncel olarak 30.275 TL şu anda. Böylece anlıyoruz ki bu AK Partili bürokratların aylık ortalama geliri 60.000 liranın üzerine çıkıyor. Ve Türk Telekom Yönetim Kurulu 2018 yılında kendilerine maaş ikramiyesi de belirlemişler. 2 maaşlı ikramiye alır diye. 2019 yılında da 4 maaş ikramiye belirlemişler. 2020 yılında 4 maaş ikramiye ve 2021 yılına geldiğimizde ise 6 maaşta ikramiye alıyorlar. Devasa bir makamdan kaynaklanan devasa bir güce sahipler. Aynı zamanda hem bakan yardımcılığı görevi görüyorlar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevi yapıyorlar ve devasa tutarda da bu paraları da aylık gelir olarak kazanıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları ve bir Hazine Bakan Yardımcısı Türk Telekom'un yönetim kurulunda yer alır da diğer bakan yardımcıları çeşitli kuruluşlarda görev almaz mı? Şimdi yine biz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın diğer yardımcılarından bakalım. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül. Kendisinin 30.275 liralık bakan yardımcılığı maaşı var. Aynı zamanda Sun Express Hava Yolları'nın da yönetim kurulu üyesi. Bu da özel bir şirket. Buradan da aylık 3.750 avro. Türk lirası değil. Avro aylık ücret alıyor. Aynı zamanda kendisi Exim Bank'ında yönetim kurulu başkanı, bir kamu bankasının. Dolayısıyla tüm bunları topladığımız zaman ortaya şöyle enteresan bir tablo çıkıyor. Bir, devasa maaşlar AK Partili bürokratlara gidiyor. Birden çok yerden bunu alıyorlar. Hem de sadece TL olarak değil, dolar ve avro olarak da bu tutarları alıyorlar. Hani bir dönem Hazine ve Maliye eski bakanının bir sözü vardı. Ya siz doları, avroyu ne yapacaksınız? Maaşınızı dolarla, avroyla mı alıyorsunuz diye. Maaşını dolar ve avroyla alan AK Partili bürokratlar var. Ve şöyle liyakatsiz bir durum ortaya çıkıyor. Bir örnek verecek olursak, Sun Express Hava Yolları'nın yönetim kurulu üyesi Şakir Ercan Gül bir masada bir koltuğa oturuyor. Koltuğun diğer tarafına da kredi talebinde bulunacağı bir kamu bankası olan Exim Bank'ın yönetim kurulu başkanı Şakir Ercan Gül oturuyor. Ve özel şirketin yönetim kurulu üyesi Şakir Ercan Gül bir kamu bankası olan Exim Bank'ın yönetim kurulu başkanı olan Şakir Ercan Gül'den bir kredi talep ediyor. O da düşünüyor, versem mi vermesem mi? Bu garip ilişkiyi denetlemekle ilgili olan kurum Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı. O sırada da odanın kapısı açılıyor ve kapıdan bu konuyu, bu garip durumu denetlemesi gereken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül giriyor. Yani odadaki herkes aynı kişi. Tıpkı saraydaki tek adam gibi kurumlarda da tek adamcıklar oluşturarak devletin kurumları adeta tahrip edilip imha ediliyor. Bakın bir örnek daha verelim. Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları kimdir onlar? Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin. Bu 4 bakan yardımcısı hem bakan yardımcılığı maaşı alıyorlar 30.275 TL. Aynı zamanda da
Yüksek Komiserler Kurulu üyesiler. Nedir Yüksek Komiserler Kurulu? Bu at yarışları ile ilgili, müşterek bahisle ilgili Arap ve İngiliz atlarının, safkan atların soy kütüklerini inceleyen kurul. Bu kurula da girmişler ve buradan da aylık olarak 14.230 lira ücret alıyorlar ve aylık toplam gelirleri 44.505 lira. Of. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı oldukları için bu Yüksek Komiserler Kurulu'nda olmak zorunda değiller. Bir tercih olarak oradalar. Ve onların dışında da yine kurulda yine böyle ücretler alan, çift maaşlar alan 2 bakan yardımcısı var. Bir de Binali Yıldırım'ın damadı var. Böylece Yüksek Komiserler Kurulu üzerinden devasa tutarda maaşlar elde ediyorlar. Peki gerçek görevlerini yapmadıklarında ne oluyor? Yani bütün Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları at yarışlarıyla ilgilenince asıl yapmaları gereken işi yapmamış oluyorlar. Nedir o? Örnek olarak orman yangınlarına karşı tedbir almakta görevliler kendileri. Ancak kendilerinin bu yönde bir ihtisasları da yok. Zaten ilgilenmiyorlar da bu konuyla. Dolayısıyla da orman yangınlarına yeterli tedbirler alınmıyor. Orman yangınlarına gerekli müdahale zamanında ve etkin bir şekilde yapılamıyor. Şimdi buradan baktığımızda devletteki liyakatsizliğin de bir örneğini görüyoruz ve hemen odaklanıyoruz. Diyoruz ki orman yangınları için önceden tedbir alması gereken Tarım ve Orman Bakanı ve yardımcılarının aldıkları eğitim ne? Yani bu yetkililerin meslekleri ne diye bakıyoruz. Ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin mesleği kendisi işletme mezunu. Bakan yardımcılarından biri avukat, biri inşaat mühendisi, biri iktisat mühendisi, biri de ziraat mühendisi. Yani tümünün ormancılıkla ilgisi yok. Ve dolayısıyla da bu orman yangınları sürecini yönetmeleri mümkün değil. Şimdi güncel konulardan bir tanesine gelirsek, yani bu AK Partili bürokratlar konusunu şimdilik bir tarafa koyalım ama devam edeceğiz buna birazdan. Şimdi güncel konulardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde benim açıkladığım TMSF'nin başkan yardımcısı Nevzat Avunç'un, kendisi de AK Partili üst düzey bir bürokrattır, aynı anda 82 şirketin yönetim kuruluna atandığını biz tespit ettik. Bu 82 tane şirketin 46'sının yönetim kurulu başkanı, 36 şirkette yönetim kurulu üyesi ve 2 şirkette de müdürler kurulu başkanı kendisi. Şimdi söylenen şu, deniyor ki peki bu 82'sinden de bir maaş alıyor mu? Kanunen 82'sinden maaş almıyor. Yayınlanan usul ve esaslar tebliğine göre bu görevlerinden sadece biri için ücret alıyor. Şimdi şöyle bakalım ve birlikte değerlendirelim. Çok büyük bir Türkiye'deki holdingi düşünelim. Sabancı Holding. Sabancı Holding'in patronunun maaşını konuşmaya gerek var mı? Yok. Hangi şirketinden ne kadar maaş alıyor, almıyor konuşmaya gerek var mı? Hayır, yok. Yok. Tümünü yöneten bir insanın oluşturduğu güç nasıl bir güçtür? Çok devasa bir güçtür. Şimdi 82 tane şirketin yöneticisi olarak yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi ve müdürler kurulu başkanı olarak birini atadığınızda o artık bir karteller, şirketler, holdingler zincirini yöneten bir patron konumuna geliyor. Ve devasa bir bütçeyi ve gücü yönetiyor. Dolayısıyla böyle bir gücü tek bir kişiye vermek ve yönetmesine imkan sağlamak liyakatsizliğin en büyüğüdür. Süpermen olsa, Batman olsa aynı anda 82 şirketi yönetemez. Her bir şirkete günlük mesai saatinin 8 saat olduğu düşünülürse her bir şirkete günde 5.8 dakika ayırması gerekir. Ve dolayısıyla da bu da AK Parti'nin liyakatsizliğini ortaya koyan örneklerden bir tanesi. Şimdi bir örnek daha ben vermek istiyorum. Bu konuyla ilgili şu tip sorular da geliyor. Vekilim, siz bakan yardımcılarının, AK Partili bürokratların
maaşlarını, aldıkları aylık ortalama gelirleri açıklıyorsunuz belgelere dayanarak. Ama buna bir itiraz geliyor mu diye. Evet, buna şu ana kadar yaptığımız açıklamalar %99 doğrulukla belgeli yapılan açıklamalar. Ama buna rağmen bir iki tane itiraz geldi. İtiraz şuydu. Ben dedim ki 5 ayrı yerden işte maaş alıyor diye açıkladım. İtiraz ettiler. Dediler ki hayır 5 yerden almıyorum. Nereden alıyorsunuz? Biz belgeleriyle açıklıyoruz. Hayır ben 4 yerden alıyorum diye itiraz geldi. Veya ben 3 ayrı yerden işte maaş alıyor diye açıklama yaptım. İtiraz eden oldu. Dedi ki hayır ben 3 yerden maaş almıyorum. Ben birinden maaş alıyorum, birinden ücret alıyorum, birinden huzur hakkı alıyorum diye savunmalar geldi. Şimdi dolayısıyla durum oldukça vahim.